Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz hepinizin yakinen tanıdığı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hocam hoş geldiniz. Hoş Kendi bulduk. programınızın çekimlerini bitirdiğinizi anladığım kadarıyla bize de konuk geldiniz. Evet. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür geldiniz. ederim nazik Şimdi konu davetiniz için. estetik olunca bakar mısınız benim gözlerim yine hemen açıldı. Artık sabahlara kadar konuşabiliriz. Estetik deyince tabii ki artık 7'den 70'e herkesi ilgilendiren bir konu haline geldi. Her evden, her ailede mutlaka Değil mi? estetik cerrahi ile ilgili mutlaka bir takım sorunlar, bir takım problemler oluyor. İnsanları rahatsız eden, onları mutsuz eden bir takım konular var. Biz de onlarla hemen her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynen öyle hocam. Peki ben şimdi size ilk görür görmez tabii şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii 50'li yaşlardan itibaren yüzümüzde sarkma, elastikiyet kaybı oluyor. Medikal estetik işlemlerle bir yere kadar gidebiliyoruz ama bir yerden sonra deformasyona bağlı olarak gerçekten cerrahi gerekiyor aslında. Cerrahi ve müdahale gerekiyor. Evet. Birazcık yüz liftingini, yüz germeyi konuşalım mı sizinle? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi yüz dediğimiz zaman, şimdi plastik cerrahi, daha sonra estetik cerrahide vücutla ilgili estetik uygulamalar başka bir kategori, vücutla ilgili estetik uygulamalar başka bir kategori altında değerlendirmek gerekir. Tabii ki yüz deyince derya deniz bir konu ama ben elimden geldiğince size en güzel bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi yüzde aslında iki tane farklı konseptten bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi güzelleşme konsepti, ikincisi ise gençleşme konsepti. Tabii gençleşirken tabii ki güzelleşiyoruz ama yaş grubu olarak mesela 40'lı 50 yaşlardan itibaren gençleşme ile ilgili hasta başvuruları daha fazlayken daha genç yaşlarda ise güzelleşme cerrahisi diye bahsettiğimiz bir takım uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunu değerlendirirken ya da bir hastaya bakışımızda yani muayene esnasında ya da hastanın istekleriyle karşılaştığımızda biz yüzü öncelikle çok net bir şekilde algılamalıyız ve değiştirmemiz gerekir. Yüzde bir tane işlemle belki çok büyük bir başarı elde edemezsiniz ama yüzde kombine uygulamalar yaparsanız çok farklı, çok etkileyici, çok atraktif sonuçlar elde edebilirsiniz. Hocam siz bu alanda çok başarılısınız. Ben gerçekten kombin tedavilerinizi biliyorum. Çok öncesi sonralarınızı da görüyorum zaten. Sağ olun. Gerçekten hastayı aslında kombin tedavilerle bambaşka bir hale getiriyorsunuz. Evet. Bu konuda da yurt dışında da tabii çok tanınıyorsunuz. Çok Sağ olun. fazla yurt dışından da danışanlarınız var. Aynen. Ben bir araya girip bunu açıkçası sağlık bizim programımızda izleyen danışanlar için, şeyler için, ekrandaki izleyiciler için bir paylaşmak istedim. Çok teşekkür Gerçekten ederim. bu alanda çok başarılısınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu konuyu aslında şu mihmalde değerlendirmek isterim. Yüzde en çok yüzü değiştiren organ aslında burundur. Yani burun kişinin ifadesini, görüntüsünü en fazla değiştiren organ ki biz yıllar boyunca burun yaptık. Yani burun yaptık, burun yaptık, burun yaptık. Fakat yüzle ilgili bir takım işlemler yapmaya başladığımızda yüzü 3'e bölmemiz gerekti. Yani üst 1/3, orta 1/3 ve alt 1/3. Eskiden ne biliniyordu? Sadece bir facelift, işte böyle tutarsınız, gerersiniz gibi düşünülüyordu. Oysa ki burada üst 1/3 dediğimiz kısım ki bakışlarımız hani insanlar ne der? Kaşla göz geri kalan söz. Yani kaşın gözün oranı olması gereken görüntüye getirdiğiniz zaman kişiye yorgun, bitkin ifadesinden kurtarıp tamamen çok daha fresh bir görüntüye getiriyor. Bununla beraber eğer yüzün asıl kısım dediğimiz aslında yüz yanaktan ibarettir. Aslında şu orta kısım çok önemli. Bu kısımda eğer bir sarkma, gevşeme ya da elmacık kemikleri, hani o elma yanaklı dediğimiz görüntü değil de sarkık bir görüntü varsa bunu normal olması gereken yere aldığınızda çok daha iyi bir görüntüye geliyor. İşte bu da gençlerin aslında istediği bir şey ki güzelleşme cerrahisi diye bahsettiğimiz şey de bu. Alt 1/3 ise çeneden oluşuyor ki çene konusunda eğer ısırma ile ilgili bir probleminiz yoksa yani ısırmadan kastımız dişler böyle anahtar kilit gibi üst üste biniyorsa çene kemiğiniz küçük olabilir, uzun olabilir, çene köşeleriniz çok geniş olabilir, dar olabilir. Bu noktada çeneyle ilgili işlemleri de yaptığınızda çok güzel bir görüntüye kavuşabiliyoruz. Burada yumuşak doku ile ilgili yaptığımız çalışmalar aslında yani yumuşak dokudan kastım nedir? Deri, deri altı yağ dokusu ya da kasla ilgili yaptığımız çalışmalar kişiyi gerçekten oldukça etkileyici bir görüntüye getirir. Eğer yüzde iskeletle ilgili bir problem varsa, iskeletten kastımız kafatasından bahsediyorum, kemik işlemlerinden bahsediyorum. Asıl yüzdeki maksimum değişimi ve marjinal değişimi iskelette yaptığınız uygulamalarla
kazanabilirsiniz. Kemiklerde değişiklik yapabiliyor musunuz? Tabii ki, onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu aslında günümüzde FFS, FFC diyoruz. Fasyal feminizasyon cerrahisi. Fasyal feminizasyon ki bunu fasyal beautification cerrahisi diyebilirsiniz. Böyle düşünüldüğünde mesela bir kişinin örnek diyelim bayan da olabilir, erkek de olabilir. Mesela bazı insanların şu kemikleri çok fazla çıkıntılıdır. Bu erkek de olabilir. Bunun bir miktar geriye aldığınızda o kişinin çok daha soft bir görüntüye, çok daha böyle o kızgın ya da sert görünüşü biraz daha softlaşmaya başlar. Eğer bunu siz bir kadında varsa bunu yaptığınızda daha feminen gözükür ya da bir erkeğe yaparsanız bu feminen gözükür. Mesela kaşlar diyelim ki kemikle kaş, kaş ile kemik aslında erkeklerde aynı seviyededir. Kadında ise bu yaklaşık olarak yarım santim ile 1 santim kadar yukarıdadır. Bu işlemi yaparken kaşı da bir miktar kaldırdığınızda bakın daha çekici ve daha güzel bir görüntüden bahsediyoruz. Burnu işin içerisine kattığınızda, orta yüzü kaldırdığınızda çenede küçüklük varsa onu bir implantla mesela yaptığınızda ya da çenede eğer kemikle ilgili bir oynama gerekirse, mesela erkeklerdeki çene yapısı daha köşeli, kadınlardaki daha böyle V şeklindedir. Burada çeneye yaptığınız bir törpüleme işlemi ya da çenedeki yaptığınız bir takım osteotomi uygulamaları, yine mesela günümüzde çok fazla istismar edilen konulardan bir tanesi bu jawline meselesi ki artık yavaş yavaş eski etkinliğini de kaybetti. Şimdi bütün kanılar gitti jawline, jawline, jawline. Jawline aslında tam tersine insanı maskülen gösteren bir Değil şey. mi? Erkeklerin daha çok yaptırması gereken bir şey aslında. Evet. Maskülen gösterir. Şimdi siz kadını bunu jawline'ı yapmaya kalkarsanız bu sefer olur kadın daha maskülen, daha erkeksi. Oysa ki tam tersine biz kadında V shape istiyoruz. Yani daha burası V değil mi hocam? Evet, daha V yüz, isterken daha dinamik bir yüz ifadesi. siz bunu kare şekline çevirirseniz işte bu çirkin bir görüntü. Bu nedenle estetik cerrahlara bu tip hastaların başvurması gerekiyor. Çünkü bizler konsept bir hem yüzde hem vücutta total bir şekilde estetik cerrahi eğitimi alıyoruz. Bu konu eğer sadece bir dolguyla, sadece bir botoksla olan bir şey olsaydı o zaman bu farklı bir şey gelirdi. Çünkü günümüzde maalesef eline her iğne alan estetik bir takım uygulamaları yapmaya kalkıyor ki oysa ki yüzdeki o dengeleri, o balansı, o simetriyle ilgili konuları ya da oranları eğer tam olarak kavramazsa çünkü yüzde bir 3 boyuttan bahsedebiliriz. Mesela ben az önce transvers yani yatay planda bir 1/3 oranından bahsettim. Oysa ki karşıdan baktığınızda bunu 1/5, 1/5, 1/5 oran olarak değerlendireceğiz. Bir de bunun derinlik planını düşünün. Bakın 3 boyuttan bahsediyorum. Eğer bu 3 boyuta müdahale ederseniz o kişide istediğiniz değişimi alabilirsiniz. Bununla beraber yüzde mesela basit uygulamalar da var. İşte bir bişektomi, bir lip lift ya da gıdı bölgesine yaptığınız bir liposuction da kişilerde ciddi anlamda farklar ortaya koyabiliyor. Ama siz 40 yaşında ya da 50 yaşında ya da 60 yaşında bir kişiye gıdıdan liposuction yaparsanız buradaki deri fazlalığı deri kendini toplamayacağı için sarkacak, buruş buruş bir hale gelecek. Bu kişiye beraberinde ne yapmalısınız? Germe de yapmanız gerekir. Demek ki sadece gıdı lipo yaparak bu işten kurtulamaz belki de hasta. Beraberinde belki o alttaki kasları platizmoplasti dediğimiz, korset platizmoplasti dediğimiz platizma kaslarını içeriden dikmek, sıkılaştırmak gerekiyor. Beraberinde fazla dokuları, deriyi almak gerekiyor. Diğer şekilde mutsuz olmama şansı yok bir hastanın. Doğru işlem ve ehil bir hekim tarafından gerçekleştirilirse, doğru teşhis konulursa, doğru tanı konulursa, hastanın her istediğini yapmak değil, hekimin bir yerde size bu gerekir ama siz hangisini isterseniz yani alternatif sunabilecek bu işle çok fazla karşılaşmış bir hekimle hastanın karşılaşması onun sonucunda çok ciddi anlamda etkiliyor ve güzel sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle hocam. Biraz da şeyden söz edelim mi? Vaser lipodan. Tabii ki. Hem kullanımı kolay bildiğim kadarıyla. Hemen anında etkisini görebiliyorsun ve birçok alanda kullanabiliyoruz aslında. Evet. Biraz bize bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi ben tabii ki Vaser lipo olsun, laser lipo olsun ya da J plazma günümüzde biraz daha farklı. Bunların kıyaslamasını ve neden yapılmalı, neden yapılmamalı konusuna biraz girmek istiyorum. İlk olarak 2002-2003 yıllarında lipo, lazer lipo ile başladı aslında. Lipoya böyle mekanik bir takım cihazlarla, enerji bazlı cihazlarla uygulamalar. Bu uygulamalar tabii ki aradan yıllar geçtiğinde, 15 yıl geçtiğinde yapılan literatür çalışmasında hiçbir etkisinin olmadığı, sıkılaştırmadığı tespit edildi. Bu dönem içerisinde 15 yıl boyunca bunu yaptıranlar ne oldu? Bir marketing
kazasıyla karşılaştılar. Boşu boşuna bu uygulamaları yaptırdılar. Vaser için de belki aynı şeyler bundan bir 5-10 yıl sonra söylenilebilir. Ben nihayetinde normal liposuction yapıyorum. Liposuction'da PAL dediğimiz Power Assisted bir cihaz kullanıyorum. Bu kesin. Fakat bir enerji bazlı cihazı çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü enerji bazlı cihazları kullandığınızda bu tip durumlarda içeride aslında bir yanık dokusu oluşturuyorsunuz. Ve bu yanık dokusunu oluştururken bu sadece yağ dokusunu yakmıyor. Beraberinde oradaki damar yapılarını yakıyor. Beraberinde oradaki ligament yapılarını yakıyor. Sinirleri de yakıyor. Ve hasta o şekilde kalırsa problem yok. Peki bu hasta ileride kilo aldığında, çünkü burada aslında definition dediğimiz definasyon cerrahisi yapılıyor. Yani belli bölgeleri fazla inceltiyorsunuz, belli bölgeleri bırakıyorsunuz ve bu şekilde şekil vermeye çalışıyorsunuz. Bu tip uygulamalar sonunda aradan birkaç yıl sonraki hastanın şikayetleri olduğunda bunu düzeltmeye çalıştığınızda bu enerji bazlı cihazlarla yapılmış olan liposuction'ları tekrardan düzeltme şansınız olmuyor. Yani siz hastaya bu işlemi yaptınız, siz işte 60 kilosunuz, hadi 60 kiloda koru. Bu hasta 80 kiloya geldiğinde ne olacak? Yağın alınmadığı ya da definasyonun fazla olduğu yerlerde çok ciddi anlamda sekonder problemlere sebep olacaktır. Bu nedenle Vaser lipoyu ben çok tercih etmiyorum. Hasta çok isterse bu risklerini anlatarak yapıyorum. Ben aynı kilomu koruyacağım ve burada işte belli bir şekil istiyorum, definasyon istiyorum derse o tip cihazları kullanıyorum. Ama normal pratiğimde Power Assisted bir cihazla liposuction yapıyorum ve burada önemli olan şey eğer düzgün yaparsanız gerçekten böyle bir sisteme de gerek duyulmuyor. İlk başlarda işte deri sıkılaşıyor, derideki o fazlalık olan dokuyu alıyoruz. Zaten eğer ki karın germelik bir hastaysa, mesela karında yapıyorsak eğer, bu hastaya karın germeden istediğiniz sıkılaşmaya zaten ulaşamazsınız. Artı eğer siz zaten yeteri düzeyde bir incelme sağlarsanız o deri bir süre sonra zaten skar dokuları vasıtasıyla içeride yapışacaktır. Ama siz onu bir enerji bazlı cihaza yapmaya kalkarsanız dediğim gibi sonrasında eğer küçük de olsa bir hata olduğunda bununla ilgili bir takım problemleri hasta yaşayabilir. O yüzden Vaser lipo normal pratiğimde rutin olarak kullandığım bir şey değil. Gerekli olan hastalara, daha doğrusu aşırı gevşek ve toparlama ihtimali az olan hastalar için tercih ediyorum. Yani rutin olarak kullanması gereken bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Peki hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. Ben geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun efendim. Evet efendim, bugün 8'de Sağlık programımızda plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Dağdelen'le birlikteydik. Kendisiyle bugün özellikle yüz bölgelerine yapılan estetiklerden, Vaser lipolardan bahsetti. Kendisine verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.